Merhaba, bugünkü yayınımızda Borsa İstanbul'da KAYSE koduyla işlem gören Kayseri Şeker Fabrikası'nın finansal durumuna yakından bakıyoruz. Elimizde şirketin son 5 yıllık verilerini, sektördeki yerini ve gelecek potansiyelini analiz eden oldukça detaylı bir rapor var. Amacımız da bu rapordaki en çarpıcı noktaları sizin için hızlıca özetlemek. Ama başlamadan hemen çok önemli bir uyarı yapalım. Burada paylaştığımız bilgiler, yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bakın bu çok önemli. Amacımız sadece bilgi sunmak, bir finansal okuryazarlık katkısı yapmak. Yatırım kararlarınızı mutlaka kendi araştırmanızla ve profesyonel danışmanlarla vermelisiniz. Evet, kesinlikle. Bugün Kayseri'nin finansal sağlığını masaya yatırıyoruz. Özellikle şirketin bir yanda gerçekten dikkat çekici bir büyüme hikayesi var, diğer yandansa ciddi finansal zorluklar. İşte bu ikisi arasındaki o hassas dengeye, varlıkların gerçek değerine ve nakit akışının kalitesine odaklanacağız. Raporda ilk göze çarpan şey büyüme paradoksu. Şirket son 5 yılda varlıklarını da hasılatını da 10 kattan fazla artırmış. Bu yani inanılmaz bir büyüme grafiği. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Aynen öyle. Bu çok agresif büyüme ne yazık ki büyük ölçüde borçlanmayla finanse edilmiş. Özellikle de biliyorsunuz Türkiye'deki yüksek faiz ortamı bu borçların maliyetini çok ağırlaştırmış. 2024'te tam 3,87 milyar TL finansman giderinden bahsediyoruz. 3,87 milyar. Evet, şirket aslında esas faaliyetlerinden 1 milyar TL'nin üzerinde kar etmiş ama bu devasa finansman gideri yüzünden yılı 883 milyon TL net zararla kapatmış. Yani operasyonel karı, faiz giderleri resmen eritmiş. Peki ya bilançoda görünen o devasa varlıklar, 37 milyar TL'yi aşan bir öz kaynak görüyoruz. Bu şirketin aslında güçlü olduğunu göstermez mi? İşte orası biraz nasıl desem yanıltıcı olabilir. Kağıt üzerinde evet çok güçlü duruyor ancak detaya indiğimizde bu öz kaynak büyüklüğünün yaklaşık 1/3'inin yani 12 milyar TL'den fazlasının varlıkların yeniden değerlenmesi ya da enflasyon muhasebesi gibi ayarlamalardan geldiğini görüyoruz. Yani kasaya giren gerçek bir para değil bunlar. Değil, evet. Bunlar daha çok muhasebesel düzeltmeler. Piyasanın da bu duruma biraz temkinli yaklaştığı çok açık. Şirketin piyasa değeri defter değeri oranı sadece 0,44. Bu ne demek? Piyasa ya bu varlıkların beyan edilen gerçek değerine pek inanmıyor ya da bu varlıkların yakın zamanda kar üreteceğine şüpheyle bakıyor demek. İşte o meşhur değer tuzağı riski burada kendini gösteriyor. Anladım. O büyük rakam biraz aldatıcı olabilir diyorsunuz. Nakit akışı tarafında da ilginç bir durum var sanki. 2024'te 5,8 milyar TL gibi güçlü bir pozitif işletme nakit akışı raporlanmış. Zarar eden bir şirket için bu nasıl mümkün oluyor? Bu çok kritik bir nokta ve gerçekten dikkatli bakmak lazım. Yanıltıcı olabilir çünkü. Nakit akış tablosunun detaylarına baktığımızda bu pozitif akışın ana kaynağının operasyonel başarıdan ziyade stoklardaki azalışlar kaleminden gelen tam 10 milyar TL'lik bir nakit girişi olduğu anlaşılıyor. 10 milyar TL stoklardan mı? Evet, yani daha basit anlatmak gerekirse, Kayse, nakit ihtiyacını karşılamak ve borçlarını çevirebilmek için elindeki stokları, muhtemelen şekeri, büyük ölçüde paraya çevirmiş. Bu, sürdürülebilir bir nakit yaratma yöntemi değil tabii ki. Hatta tehlikeli bile olabilir. Aynen. Aksine, gelecekteki satış potansiyelini riske atan bir likidite sıkışıklığının göstergesi olabilir bu durum. Bu da bazı yatırımcıların aklındaki acaba bedelli sermaye artırımı gerekir mi sorusunu maalesef biraz destekliyor. Anladım. Yani nakit akışı pozitif görünse de kaynağı pek de iç açıcı değil. Peki sektördeki genel duruma ve rakiplere bakarsak Kayse nerede duruyor? Türkiye şeker sektörü biliyorsunuz stratejik bir sektör, ihracat potansiyeli de var. Ama tabii regülasyonlar, enerji maliyetleri, iklim riskleri gibi zorlukları da barındırıyor. Kayse pazarın önemli oyuncularından biri evet
Ama karşısında Türk Şeker gibi bir kamu devi ve Konya Şeker gibi güçlü rakipler de var. Hatta rakibi Bor Şeker'in son dönemde finansal yapısını iyileştirmesi de ilginç bir gelişme. Farklı stratejilerinde mümkün olabileceğini gösteriyor. Peki ya gelecek? Şirketin maliyet düşürmeye yönelik kalker ocağı gibi yeni yatırımları var. Bunlar durumu değiştirmeye yeter mi? Bu tür operasyonel verimlilik hamleleri elbette olumlu adımlar, maliyetleri düşürme potansiyeli taşır. Ancak şirketin kaderini asıl belirleyecek ana faktör makroekonomik koşullar olacak gibi duruyor. Özellikle de faiz oranlarının seyri. Yani her şey faizlere mi bağlı? Büyük ölçüde evet. Eğer faizler düşerse, şirketin en büyük derdi olan finansman maliyetleri azalır ve karlılığa dönüş yolu açılabilir. Bu temel senaryo. Ama yüksek faiz ortamı devam ederse, bu borç yükü gerçekten sürdürülemez hale gelebilir. Bu da şirketi ya varlık satışı yapmaya ya da hissedarlar için pek de hoş olmayan seyrelme etkisi yaratacak bir sermaye artırımına yani bedelliye itebilir. Bu da kötümser senaryo, değer tuzağı senaryosu. O zaman özetle Kayseri Şeker devasa varlıklara sahip, pazarında güçlü ama aynı zamanda ciddi bir borç yükü ve finansman maliyetiyle boğuşan, yani biraz bıçak sırtı bir durumda olan bir şirket. Büyük bir geri dönüş hikayesi potansiyeli mi taşıyor yoksa yatırımcılar için bir değer tuzağı mı? İşte milyon dolarlık soru bu. Yanıt büyük ölçüde önümüzdeki 1-2 yıl içinde şirketin borçlarını nasıl yönetebileceğine ve tabii ki faiz oranlarının gidişatına bağlı. Şu anki görünüm, yüksek riskli bir dönüşüm hikayesi potansiyelini işaret ediyor, evet, ama o düşük piyasa değeri defter değeri oranı tek başına bir alım sinyali olarak görülmemeli. Zararın nedenleri ve nakit akışının kalitesindeki bu sorunlar kesinlikle göz ardı edilmemeli. Nelere dikkat etmek lazım peki önümüzdeki dönemde? Yatırımcıların kesinlikle önünüzdeki çeyrek bilançolarında finansman giderlerini, stok seviyelerindeki değişimi ve özellikle o 12,7 milyar TL gibi devasa boyuta ulaşan ticari alacakların tahsilat hızını çok yakından takip etmesi kritik önem taşıyor. Ve son olarak üzerinde düşünmeniz için bir soru bırakalım. Bir şirketin bilançosundaki değeriyle piyasanın ona verdiği değer arasında bu kadar büyük bir uçurum olması sadece o şirketin özel durumu hakkında mı bize bir şeyler anlatır, yoksa genel ekonomik beklentiler, sektör dinamikleri veya piyasadaki yatırımcı duyarlılığı hakkında daha derin ipuçları mı verir acaba? Gerçekten düşündürücü bir soru. Peki bu detaylı analiz size neler düşündürdü? Kayseri Şeker'in durumu hakkında sizin görüşleriniz neler? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşın lütfen. Sizce mevcut durum bir fırsat mı barındırıyor yoksa uzak durulması gereken bir risk mi? Tartışalım. Ayrıca ilerleyen zamanlarda hangi halka açık şirketlerin finansal durumunu bu şekilde derinlemesine incelememizi istersiniz? Önerilerinizi de yine yorumlarda bekliyoruz.